Merhaba arkadaşlar. Birçok insan beden dilini öğrenmek ister. Karşısındaki insan ile konuşmadan bu insanın duygu ve düşüncelerini, mutlu olup olmadığını, stresli olduğunu ve birçok duyguyu öğrenmek ister. Beden dilini öğrendiğimiz zaman karşımızdaki insanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini, bizi sevip sevmediğini, hatta yalan söyleyip söylemediğini yaptığı hareketlerden kolayca anlayabiliriz. Bedenimizin en dürüst parçası ayaklardır. Bir kişiyle karşılaştığımızda bu kişinin hislerini ve düşüncelerini anlamak için bakmamız gereken ilk yer ayaklar olmalıdır. Bu videoda insanların ayak ve bacak hareketlerine bakarak duygu ve düşüncelerinin, niyetlerinin ne olduğunu sizlere anlatacağım. İyi seyirler. Ayak ve bacaklar sayesinde insanlar milyonlarca yıldır hareket edebilmekte, manevra yapabilmekte ve kaçabilmektedir. Ayaklar insanın hayatta kalabilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ayaklar insanın ne düşündüğünü ve ne hissettiğini en dürüst ve saf bir şekilde ifade eder. Karşımızdaki insan ile konuşurken bir şeyler saklamak istediğimizde kendi yüz ifademizi kontrol etmeye çalışabilir ve bu doğrultuda amacımıza da ulaşabiliriz. Fakat bu sırada ayaklarımızı kontrol etmeyi hiç düşünmeyiz. Çünkü ayaklarımızın duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğini aklımıza bile getirmeyiz. Ayrıca ayaklarımız vücudumuzun alt kısmında ayakkabının içerisinde yer alır ve dikkat çekmez ve fark edilmez. Beden dilini bilen bir insan, bir insanla karşılaştığı zaman ilk olarak fark ettirmeden ayaklarına bakar ve bu insanın düşünce ve niyetlerini hemen anlar. Ayaklarını göremiyorsa omuzlarına ve vücut hareketlerine bakarak bu kişinin ayak hareketlerinin ne yaptığını tahmin etmeye çalışır. İlk hareketimiz neşeli ayaklar. Neşeli ayaklar ani bir şekilde hareket eden, kıpırdanan, zıplayan, aşağı yukarı hareket eden ayaklardır. Dikkatle bakılmadığı zaman pek anlaşılmaz. İnsanların ayakları önemli bir şey duyduklarında ya da gördüklerinde bir anda neşeyle hareket etmeye başlarsa bunun anlamı bu insanın olumlu şekilde etkilendiğini gösterir. Örneğin birbirini seven iki sevgili uzun bir süre sonra karşı karşıya geldi. Bu iki insanın ayakları neşeyle hareket etmeye başlar. Fakat bir insanın neşeyle hareket eden ayaklarını tam olarak anlayabilmek için bu insanın normal ayak hareketlerini de gözlemlemek gerekir. Çünkü neşeli ayaklar her zaman mutluluğu ifade etmez. Bu ayaklar bazen sinir ve sabırsızlığı da ifade edebilir. İkinci hareketimiz ayakların yönü. İnsanlar her zaman sevdikleri ve kendilerine sevimli gelen şeylere doğru yönelmeyi severler. Bu yüzden ayakları da kendileriyle birlikte o yöne doğru yönelir. Herhangi bir yere girdiğimizde insanlar bizi gördüğünde mutlu olup olmadıklarını, bizi isteyip istemediklerini anlamak için ayaklarına bakabiliriz. Örneğin iki arkadaşımız karşılıklı olarak konuşuyor ve biz de onlara merhaba demeye geldik. Bu iki arkadaşımız konuşma sırasında vücutlarıyla beraber ayaklarını da bize doğru döndürüyorsa bizi konuşmaya dahil etmek istediklerini belli ederler. Fakat bu iki arkadaşımız sadece vücutlarını döndürüyor, ayaklarını bize döndürmüyorsa bu konuşmaya bizi dahil etmediklerini, ayrıca bizi yanlarında görmek istemedikleri anlamına gelir. Biriyle konuşuyorsunuz. Karşınızdaki kişinin ayakları size doğru dönük. Fakat konuşma sırasında ayaklarından biri farklı bir yöne doğru dönerse bu artık bu kişinin oradan gitmek istediği anlamına gelir. Ayrıca ayağının döndüğü yöne doğru gitmek istediğini belirtir. Benzer şekilde kişi otururken dizlerini kavrar ve ağırlığını ayaklarına verirse bu kişi artık oradan kalkıp gitmek istediği niyetini belli eder. Bazen insanlar ayaktayken topuğu yere basacak şekilde tek ayağının ucunu havaya kaldırırlar. Bu olumlu bir işarettir. Muhtemelen bu insan karşısındaki kişiden olumlu bir şey duymuştur, görmüştür ve mutlu olmuştur. Örneğin telefonla konuşan bir insan düşünelim. Ayağını bir anda havaya kaldırdı. Bu insan muhtemelen karşısından olumlu bir haber almıştır ve mutlu olmuştur. Kişinin ayakları sabit bir konumdayken
Bir anda ayaklarından birinin topuğu havaya kalkıyor. Kişi ağırlığını parmaklarına veriyor. Bunun anlamı kişinin hareket etmek için hamle yapacağı anlamına geliyor. Ayaklarda yapılan bu hareket kişinin sizinle daha çok ilgilendiği, anlatmış olduğunuz konuya daha çok ilgi gösterdiği anlamına gelir. Ama sadece bu anlamda kullanılmayabilir. Bu hareket aynı zamanda kişinin kalkıp gitmek istediği anlamına da gelebilir. Bacakların açılma hareketi. İnsanlar kendilerini çatışma anında buldukları zaman kendi dengelerinin sağlamasının dışında daha çok alanı kontrol ettiklerini göstermek için bacaklarını açma hareketini yaparlar. Bu harekete dikkat eden bir insan ortada bir sorun ve bir problem olduğunu anlayabilir. Örneğin birbiriyle tartışan iki insanı hiçbir zaman ayaklarını çapraz yaparken göremezsiniz. Bu iki insan ayaklarını açar bir vaziyette dururlar. Böylece bu durumdan rahatsız olduklarını belli ederler. Yanlış giden bir şeylerin olduğu ve bu şeyle mücadele etmeliyim düşüncesini söylemeden etraflarına belli ederler. Ayaklar ve bacaklar insanların kişisel alanlarını belirler. Hiyerarşik, sosyal ve ekonomik olarak ne kadar avantajlı bir durumdaysanız o kadar çok kişisel alan istersiniz. Gündelik hayatta kişisel alanı en çok isteyen insanlar rahat, kendine güvenen ve statü olarak yüksek konumdaki insanlardır. Bunun dışında toplumdaki normal bireyler de kişisel alanlara saygı gösterilmesini isterler. Sokaktayken insanlar bize çok yaklaştığında rahatsız olmamızın sebebi budur. İnsanlar bize çok yaklaştığında ve kişisel alanlarımızı işgal ettiklerinde heyecanlanırız ve nabız atış hızımız artmaya başlar. Örneğin kalabalık bir asansörde ya da ATM'de işlem yaparken dibimize çok yaklaşan bir insandan rahatsız oluruz. Bunun sebebi bu insanın bizim kişisel alanımızı işgal etmesidir. İnsanların bacak ve ayak hareketlerinden rahat olduklarını anlayabiliriz. Bacakların çapraz yapılması ve bacak bacak üst üste atılması gibi hareketler başkalarının yanında kendimizi rahat hissettiğimizin bir göstergesidir. İnsan rahatsız olduğu zaman bu tip hareketleri hiçbir şekilde yapmaz. Bir bacağımızı diğerinin üzerine attığımız zaman aslında dengemizi büyük ölçüde azaltmış oluruz. Bu yüzden kendimizi rahat hissederiz. Fakat bu rahat ortam bozulduğu zaman dengemizi sağlamak için ayaklarımızı düz konuma getiririz. Örneğin asansörde bir insan tek başına bir ayağını diğer ayağının üzerine çapraz gelecek şekilde koyuyor. Daha sonradan bu asansöre başka bir insan giriyor ve bu insanı tanımıyor. Dolayısıyla asansördeki ilk insan ayaklarının bu çapraz duruşunu kendisini tehlikede gibi düşüneceğinden dolayı rahatsız olur ve düzeltir. Yere düzgün olarak basar. Birbirleriyle konuşan iki insan gördüğümüzde ve bu iki insanın da ayakları çapraz durumdaysa birbirleriyle yan yana olmaktan mutlu oldukları anlamına gelir. Bazen suçlular polisi gördüklerinde kendilerini rahat göstermek için ayaklarını çapraz yapar ve duvara yaslanırlar. Fakat polisin kendilerine yaklaşmasıyla birlikte bu hareketi istem dışı bozarlar çünkü rahatsız olurlar ve böylece kendilerini belli ederler. Birbirlerine kur yapan iki insanın ayak ve bacak hareketleri dışarıdan çok kolay anlaşılabilir. Flört esnasında çift oturuyorsa kadın kendini rahat hissettiğinde muhtemelen ayakkabılarıyla oynayacak veya ayakkabılarını parmaklarının ucunda sallayacaktır. Herhangi bir şey olduğunda kadın bu hareketi bir anda durdurur. Erkek buradaki hareketlerden durumun nasıl gittiğini rahatlıkla anlayabilir. Oturmakta olan bir insan bacak bacak attığında önemli mesajlar vermektedir. Örneğin yan yana oturan iki insan düşünelim. Bu iki insan bacak bacak attıklarında üstteki bacak diğerine doğru yöneliyorsa bu iki insanın birbiriyle iyi anlaştığı anlamına gelir. Burada önemli olan üstteki ayağın nereye baktığıdır. Bazen insanlar konuşurken anlattıkları konudan dolayı karşısındaki insan rahatsız olur ve bacak bacak üst üste pozisyonunu değiştirir. Böylece üste bakan ayağı başka bir yöne bakar. Bu da o konuşmadan sıkıldığı ve oradan gitmek istediği anlamına gelir. Ayak ve bacak hareketleri ilk kez tanıştığımız insanlarda da önemli mesajlar vermektedir.
İlk kez tanıştığımız bir insanla önce bu insanın elini sıkarız, göz teması kurarız. Ardından bir adım geri çekiliriz. Burada meydana gelecek 3 tane olay vardır. İlk olay, eğer bu insan bizden hoşlanmadıysa geri adım atacak, uzaklaşacak ve oradan gitmek istediğini belirtecektir. Eğer bu insan adım atmadan olduğu yerde kalırsa bulunduğu alandan memnun olduğunu gösterir. Bu insan bize doğru bir adım atarsa bunun anlamı bizimle birlikteyken rahat olduğunu gösterir. Ayak ve bacaklarımız sayesinde yürürüz. İnsanların birbirinden farklı yürüme şekilleri vardır. Yürüme şekilleri insanın o anki ruh halini belli eder. Hızlı, hareketli de yürüyebilir, yavaş, sakin, endişeli de yürüyebilir. İnsanlar normal bir şekilde yürürken bir anda hareketleri değişiyorsa bu ruh hallerinin değiştiğini gösterir. Örneğin normal bir şekilde yürürken o insan bir anda kötü bir haber aldı ve bunun sonucunda hızla hareket etmeye başladı. Oturmakta olan insanın ayak hareketlerinde anlaşılamayan bir şekilde bir anda şiddetli hareketler meydana geliyorsa bunun bir mesajı vardır. Burada insan olumsuz olarak etkilenmiş, rahatsız olmuş anlamına gelir. Örneğin bir kişiyle röportaj yapılıyor. Röportaj sırasında bazı sorular sorulduğunda bu kişi rahatsız oluyor ve bunun sonucunda tekme atar gibi ayaklarını hareket ettiriyor. Bu sorular sorulduğu sürece bu kişi aynı hareketleri sürdürmeye devam eder. Ne zaman rahat olduğu sorular sorulursa bu kişi normal olarak ayak hareketlerine devam eder. Buradan insanın ayak hareketleriyle kendisine sorulmak istenen soruları ve rahatsız olduğu şeyleri anlayabiliriz. Ayaklarını veya bacaklarını sürekli oynatan bir insanın bir anda durdurması bir şey ifade eder. Bir şekilde ayakların bir anda durması veya donması kişinin duygusal değişim yaşadığını, baskı altında olduğunu veya kendini tehditte hissettiğini gösterir. İnsanlar bazen ayaklarını kitler. İnsan bir anda ayaklarını parmaklarının ucunda geriye doğru alır ve birbirine kenetlerse burada olumsuz bir şeyler vardır. Kişi tedirgin olduğunu ve tehlike altında olduğunu belirtir. Aynı şekilde sandalyede otururken ayakların sandalye bacaklarının arkasına kenetlenmesi de yine benzer duyguları ifade etmektedir. Kişi yine kendini tehlikede, tedirgin olduğunu belirtir. Kısacası beden dilinde ayaklar ve bacaklar söz söylemeden karşımızdaki kişiye çok şey ifade ederler. Ayaklar vücudumuzun en dürüst parçalarıdır. Ayakların hareketlerini ve bacakların hareketlerini bilerek karşımızdaki insanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.